Yani fiyatlar, mesela ev almak istesem burada bir evi ne kadar alırım? Bütün dost, arkadaş ve Türkiye'ye sevgi ve saygılar. 9.000 euro. Nisan ne bu? Kaşkay. Teşekkürler arkadaşlar. Yorumu siz yaparsınız. İlk defa yiyorum ya yurt dışında abi. Daha önce hiç yemedim. Türkiye'de inanılmaz pahalı. Burada çok uygun. Çeşme'de harcayacağınız, Alaçatı'da da bir tatil parasına başından sonuna kadar krallar gibi yaşayıp gezersiniz. 1990 yılına kadar Almanlar hala Almanya'ya ait olduğunu iddia ediyorlarmış. Oo, burası çok iyiymiş. Bence Polonya'yı yazabilirsiniz. Bütçe olarak Türkler için gayet uygun bir destinasyon diyebilirim hala. Ve herkese Polonya'nın en kuzeyinden, Gdansk bölgesinden selamlar olsun dostlar. Ben Deniz Pehlivan. Önceki bölümde izleyenler bilir, ben Polonya'nın başkenti Varşova'dan buraya trenle geldim. Amacım da bu birazcık daha Krakow'a ve Varşova'ya nazaran az bilinen ama Polonya'nın en ünlü tatil beldelerinden bir tanesini gezmekti. Çok güzel bir tren yolculuğu yaptım. Kente ulaştığımda Varşova'daki kadar renkli binalar yoktu. Konum olarak da çok önemli bir yer burası. Bir tarafında Rusya var, batısında Almanya var. Böyle arada kalmış bir coğrafya. Zaten yıllarca da bunun savaşını vermişler. Hem Almanya'yla hem kendi aralarında aynı zamanda. O yüzden hem de onlar için bir kadim şehir. Buraya geldiğimde size bugün ilk günümü böyle aktarmak istiyorum. Çünkü çok güzel upuzun plajların olduğu bir bölge. 50 kilometre kadar diyebiliyorum ve aslında burası 4 bölgeye bölünüyor. Ben bundan önceki bölümde buradaki arkadaşlarımla buluştum. Fırat'la, Orhan'la. Ve onlarla beraber bugün burayı çok dolu bir şekilde gezeceğiz. Çünkü yıllardır burada yaşayan insanlar, burayı çok iyi bilen insanlar ve aynı zamanda özellikle Polonya'da yaşamak isteyen, eğitim almak isteyen arkadaşları da bence güzel, kapsamlı bir bölüm olacak bu bölüm. Hem de Gdansk'a gelirseniz nereleri gezeceksiniz, ne yapacaksınız hepsini göstereceğim inşallah. Ama ve lakin dünya turunun önceki bölümlerinde hatırlayanlar bilir. Oralarda şunları bile bulamadığımız için paketteki çorbaları, ki az önce bir tanesini içtim. Burada yeme içme konusunda sıkıntı yaşamasak da kahvaltı sıkıntı. O yüzden küçük bir çorbayla duruyorum. Birkaç tane de vlog vardı. Onları düzenlemesini yaptık arkadaşlarla beraber. Onların işlerini bitirdim ve kahvaltı yapmadım. Hadi gelin bir an önce sokaklara kendimizi atalım. Kahvaltımızı yapalım. Ondan sonra Gdansk gezimiz başlasın. İyi seyirler. Abi şuraya bakın. Şu an bulunduğum yer, önceki bölümde anlatmıştım. Buraya nasıl geldiğimi bilenler bilir. Bu serilerin hepsini sıralı izleyin zaten. O zaman bir anlamı olur. Bir rezidans aslında. Gayet lüks, içeride binalar var ve şu an şehrin tam kalbindeyim. Ama girişi böyle. Dün hatta zorla buldum. Şuradan şimdi çıkalım gündüz gözüyle. Gdansk'ın neydi? Gdyni bölgesi burası. Böyle 4-5 tane farklı mahalle gibi düşünün. Gdansk bir il, bunlar da ilçeleri. Şu an gördüğünüz yerde bu en turistik yerlerden bir tanesinin tam kalbi. Eski Rus otobüsleri gibi, Ukrayna otobüsleri gibi var. Şimdi güzel bir yemek yemeye gidiyorum, kahvaltı yapmaya. Malumunuz burada kahvaltı olayları sıkıntı olduğu için hazır elimin altında bir restoran var, oraya doğru gidiyorum. Sonra bir daha bulamam diye. Böyle birazcık daha görüyorsunuz, binalar hani o Varşova'daki gibi renkli değil, tarihi hissettirmiyor. Daha böyle Sovyetlerin etkisi var. Daha ruhsuz binalar, bloklaşmalar. Böyle bir ana caddesinde bile bu varsa arka taraflar daha cansızdır muhtemelen. Meydan noktasına doğru gidiyorum. Benim kaldığım yere çok yakın. Yürüyerek bir 10 dakika içinde varabiliyorsunuz. Ve her yerde bankasından, Starbucks'ından aradığınız her şey var. Kredi kartı çok rahat bir şekilde kullanılıyor. Hiçbir sıkıntı yok. Polonya çok değişmiş. Ben çok geldim eski yıllarda buraya ama beni çok şaşırttı. Hatırlarsınız, önceden de Ukrayna'ya gittiğimde ben Kasım'da gitmiştim. Sonra 2-3 ay sonra savaş çıkmıştı. Ukrayna da çok hızlı değişiyordu ama Ukrayna Avrupa Birliği'nde değildi. O yüzden çok üzücü bir süreç yaşadı adamlar. Savaş hala çok ciddi bir ağırlığını gösteriyor ve Ukrayna'da çok az nüfus kalmış ve çoğu buraya gelmiş. İlk gelinen yerde Polonya'ymış. O ilk dönemde 7-8 milyon göç olmuş. Zaten bunların hepsini bugün Fıratlarla da konuşurken aktarırım size. Yani Polonya konusunda ben bu kadar
dolu insanlarla gezmeyi seviyorum. Çünkü adamlar yıllardır burada yaşıyorlar. Ben istediğim kadar araştırsam da dil de bilmiyorum. Bir yere kadar size aktarabilirim. O yüzden bizim için ve sizler için bu arkadaşlar biçilmiş kaftanlar. Daha deneyimli insanların deneyimini gençlere özellikle aktarmak beni çok mutlu ediyor. Bu yani gezileri yaparken ki tek amacım gideyim göstereyim, beni size ilham ve rehber olmak ki dün hiç unutmuyorum, bakın videoyu çekerken inşallah arkadaş da izliyordur, selam olsun kendisine. Benim videolarımı izleyerek, yazılarımı okuyarak, işte Instagram'a takip ederek zincirlerini kırmış, Türkiye'den çıkıp Polonya'ya gelmiş ve çalışıyormuş. Dün bir dönercide denk gelmiştik Varşova'da. Abi senin sayende buradayım falan dedi. Yani çok teşekkür etti falan. Hoşuma gitti ya. İşte benim en çok sevdiğim kısım bu, işte bu. Bugün günlerden pazar demiş miydim? Çoluk çocuk herkes şu anda sokaklara akmış. Güneşli havanın tadını çıkarıyorlar ki burada güneşli havayı bulmak mucize. Yani düşünün, yukarısı Norveç, İsveç, Finlandiya, batıda Almanya, Danimarka. Oğlum çok saygılılar trafikte ya. Şuraya bak, kaç metre geriden duruyorlar. O yüzden bu güneşi gördüğünüzde sevinebilirsiniz buralarda. Bir de çok kirazcı var şeyde, Polonya'da. Biraz sonra bir tadarım. Yani bir de böyle güzel kirazlar. Şuna bak. Bunu mesela 30 zloty'ye satıyor. Yani 7 euro. Pahalı. Benim restorana geldik. Şöyle bir meydanın orada kiliseleri var. Standart. Artık size kilise falan göstermek istemiyorum. Yani dünyanın neredeyse 100 ülkesinde size kilise gösterdim. Ve belli başlılarını da zaten gördünüz. O yüzden en önemlilerini gördükten sonra bu sıradan küçük olanları sadece bir o toplum ve şehir için tarihi olduğundan dolayı onlar için değerli, önemli. Bize görsel olarak çok bir şey katmıyor. Şimdi şu otobüsleri, ki burada da elektrikli otobüsler var yine, bakın. O Ukrayna'da da böyleydi. İşte diğer Rusya'da falan da böyleydi. Şimdi yurt dışında en büyük olay kahvaltı sorunu demiştim. İnsanlar arka taraflarda görüyorsunuz. Standart böyle artık hamburger, pizza, makarna vesaire yiyorlar. Kahvaltıda da genelde meyve falan yerler, kahve içerler. Öğle yemeğine direkt bağlarlar çünkü Avrupa'da öyle zeytin, peynir yok. Ama bakın burada ne var? Abi bizim arkadaşların mekanı burası, Fıratların işte. Zana Restoran diye yeni açılmış. O kadar zengin bir mutfağı var ki daha dün akşam mesela karışık kebap yedim. Bak size yemin ederim, yurt dışında yediğim en iyi kebap tabaklarından bir tanesiydi. Bak içeriği de şöyle bir göstereyim. Pırıl pırıl. Burada nargileyi de çok seviyorlarmış Araplardan dolayı. Abi kolay gelsin. Sağ olun, hoş geldiniz. Hayırlı işler. Teşekkür ederiz. Böyle bir ortam. Beyran varmış burada. Evet, beyran. Beyran da yapıyorsunuz yani. Evet. Ben yurt dışında hiç beyran içmedim. Hadi bu beyranımız hemen size. Tamam, hemen gelsin abi. Hemen veriyorum. Hadi gelsin. Fırat'la yine buluştuk. Önceki bölümde tanıştırmıştım sizi zaten. Bugün beyran yerim dedik. Bakalım nasılmış. İlk defa yiyorum ya yurt dışında abi. Daha önce hiç yemedim, bakalım. Kebap gibiyse bu da. Harika. Başarılı. Çok güzel. İnşallah daha nice Türk restoranlarımız yurt dışında çoğalır. Hani Latin Amerika'da da hep diyordum ya, Greek işte mutfağı, İsrail mutfağı var. Türk mutfağı sadece döner olarak biliniyor. Halbuki adamlar Polonya'da bakın gelmişler, beyran satıyorlar. Tebrik ederim. Türk kahvesi de geldi. Bugün 4 farklı bölge gezeceğiz. Gezmeye, görmeye doyacağız. Kahveleri içip yola koyuluyoruz. Abi burada bir Osman abi var. Bütün o güzel yemekleri çıkaran. Beni de bir çek de memlekete selam söyleyeyim dedi. Şimdi onun için bir selam göndereceğiz. Abi. Merhaba. Merhaba. Seni unuttuk mu? Yok abi ya. Unutur muyuz ya? Eline sağlık. Çok güzeldi her şey. Teşekkür ederiz. Niye bu kadar güzeldi bu yemekler? İçine sevgini mi koydun? Abi sevgimizi katıyoruz, her şeyimizi katıyoruz. Ne Tabii diyorsun? ki mal da kaliteli olunca, ustalar da kaliteli olunca her şey birbirine iyi oturduğu zaman lezzet ortaya çıkıyor. Polonya'ya gelenler seni bulsunlar mı? Bekliyor musun? Tabii ki bekliyoruz. En iyi kebap burada. Polonya'nın en iyi kebabı burada. Zaten burada Polonya'da pek nadir bulunuyor kebap. Evet. Türkiye'deki lezzeti, her şeyini buraya taşıdık. Yani Türkiye'de genellikle İstanbul'da büyük restoranlarda bulunmayan şey şu anda her şey burada Evet, bulunuyor. her şey var vallahi. Elinize sağlık ya. Teşekkür ederiz. Nereye selam gönderiyorsun? Bütün dost, arkadaş ve Türkiye'ye sevgi ve saygılar. Eyvallah, aleykümselam. Karnımız doydu, hadi keselim. Kendimizi attık yürüyüşe. Böyle bir
deniz kenarına doğru iniyoruz. Çocuklar sıcak havada serinliyorlar ve gerçekten şu an inanılmaz bir sıcak var. Buranın kışı eksi 30 dereceleri görüyormuş. Yazı da şu an 30 derece. Düşünün artık sıcaklık farkını. Lasciatemi cantare una canzone piano piano. Lasciatemi cantare. Eğlenmeyi seviyorlar gördüğünüz üzere. En büyük keyifleri dans etmek, takılmak, içki içmekmiş genelde. Güzel insanlar ama yani herkesin burada kendine ait bir yaşam alanı var. Ama aynı zamanda sosyaller de lakin şey değiller, böyle kimse kimseye salça olmuyor, kimse kimseye rahatsız etmiyor, yargılamıyormuş. Bunları da öğrendikçe size satıyorum aslında, başka bir şey değil. Kendim sürekli lehçe konuşup da tanıştığımdan da değil yani söylemek istediğim şey. Şimdi böyle marina gibi bir yere geldik. Birazdan size bulunduğumuz konumla ilgili çok güzel bilgiler vermeye başlıyorum efendim. Şimdi gelelim birazcık tarihi bilgilere. Bu bölgede çok önemli dediğim bir spot var, gideyim yer var. Gdansk var. Yani aslında farklı farklı bunlar bölgeler, mahalleler, ilçeler gibi düşünebilirsiniz. Yazılışı da bakın şöyle. Burası neden önemli? Şu an Baltıklardayız. Karşımda gördüğünüz yerde Baltık Denizi. İkinci Dünya Savaşı'nda kadar bir Almanlar, bir Polonyalılar buraya sahip olmuş. Şehir komple yerle bir edilmiş. Öyle ki taş üstünde taş kalmamış. Sonrasında restore etme süreci 70 seneyi bulmuş. Ama burada şöyle bir şey varmış. 1990 yılına kadar Almanlar buranın hala Almanya'ya ait olduğunu iddia ediyorlarmış. Öyle ki o kadar böyle buraya düşkün, buraya kendine ait hisseden Almanlar varmış ki böyle hayatlarında buranın eksikliğini yaşadıkları söyleniyormuş ama 1990'dan sonra artık Polonya'ya ait olduğu kabul edilmiş. Burası niye önemli? Bulunduğumuz yerin batısında Almanya, yukarıda Norveç, İsveç, Finlandiya, doğusunda da Kaliningrad var. Yani Rusya'nın küçücük bir parçası. O yüzden konum olarak çok önemli bir yerde aslında. Rusya buradaki Baltık Denizi'ndeki yerini bırakmamış ve Kaliningrad'ı sadece stratejik amaç için kullanıyormuş. Turistik bir yer değil. Gelmişken de gidilmez, zaten şu anki dönemde asla gidilmez. Polonya'da biraz önce şeyi konuştuk abi, ev kiralarını vesaire konuştuk. Burada zloty geçiyor. Yani fiyatlar, mesela ev almak istesem burada bir evi ne kadar alırım? Valla burada şu anda diğer Avrupa ülkeleriyle kıyasladığınızda diğer Avrupa ülkelerinden daha böyle aynı şartlarda, yani bir 30-40 metrekare bir evi 80-100 bin euro arası minimum fiyatta. Tabii yerine de bağlı. Ama kiralasan? Kiralasan diğer Avrupa ülkelerinde kazanabileceğin kirayı burada aynı evden sağlama şansın var. Aslında bir orantısız bir yani yatırımla gelir anlamında baktığında Polonya daha cazip o zaman birçok yere nazaran. Kesinlikle ev konusunda, gayrimenkul konusunda bence öyle. Bunu niye sordum dostlar biliyor musunuz? Türkiye'de de son yıllarda fiyatlar çok arttığı için böyle bazıları yurt dışıyla kıyaslama yapıyorlar ya. Burada mesela 100 bin euro gibi düşünebilirsiniz ama burada kiralar çok yüksek. Yani fiyat olarak baktığınızda 1000 euroya falan evde oturuyorsunuz küçücük. Ki burası 30-40 metrekare evde 1000 euro. yani Polonya'nın geldiği hal. Tabii. Fiyatlar burada da uçmuş. O yüzden bunu anlatmak istedim size. Şimdi çok güzel bir yere geldik. İşte gördüğünüz deniz arka planda Baltık Denizi ve buradan şu tarafa doğru giderseniz Gdansk'ın merkezine gidiyorsunuz. Akabinde Rusya sınırı. Denizi yüzmek için değil de daha çok yürüyüş yapmak, tekneye binmek için kullanıyorlarmış. Öyle deniz plaj keyfi çok yapmıyorlarmış. Zaten şurada da küçük bir plajı var. Dostlar aslında dün çok güzel gezi planlamıştık ama ayağımdaki stres kırığı iyice arttı ve zorla basıyordum. Dedim gezmeyelim, dinlenelim, kendimi zorlamak istemedim. Dün planladığımız gezinin devamını yapmaya karar verdik. Şimdi Fırat'ın yanına gidiyorum. Buradan bir Uber çağırdım. Aslında Uber değil, Bolt çağırdım. Uber gibi ama daha uygun fiyat olarak ve daha yaygın. Taksiyi bekliyorum. Bu bölgedeki Gdynia'yı dün gezmiştik zaten. Çok bir şey yok burada. Millet buraya tatile, yüzmeye geliyor. Güneşlenmeye geliyor daha doğrusu. Şimdi gideceğimiz yerler tarihi kentler olacak. Size hadi iyi seyirler. Yolculuğumuz başlasın. Bolt'u çağırdım. Yarı fiyatına geliyor Uber'e göre demiştim ya. Şimdi gelmek üzere. 17 kilometre ileride, burası büyük bir bölge ama şu an çok yol çalışması var.
50 dakika gösteriyor bakalım. Geldi taksi. Abi şöyle söyleyeyim size, bu yolculuk 1 saat sürdü. Bakın Bolt'la geldim Uber yerine ve sadece 30 zloty verdim. 6-7 euro falan yapar. Hiçbir şey değil. Trenle de gelsem yine dünya para ödeyecektim. Ama hani bu ülkede benzinin de litresi 1,5 euro falan. Nasıl oluyor bu iş anlamadım. Şimdi Gdansk'a doğru geldim. Buraya 3 şehir deniyor aslında. Gdansk, Sopot, bir de Gdynia, benim o ilk yaşadığım yer. Şimdi en büyük Gdansk'ın tarihi kentinin eski merkezine geleceğiz. Orada gezeceğiz. Bugün şansıma hava biraz daha bulutlu, hiç şikayetçi değilim. Çünkü güneş doğduğunda inanılmaz yanıyorsunuz. Kebap King'de buluştuk. Afiyet olsun. Abi ayran. Ayran. Vallahi her şey var, şuraya bak. Buraya mı bulsunlar? Herkes buraya. Bu tabelanın peşinden gelsin. Şaka maka, burada şimdi döner falan yiyeceğiz. Biraz atıştırmak istiyorduk. Hani ben birkaç gündür döner yiyelim diyordum. Burası böyle pırıl pırıl bir, her türlü bizim mutfaktan bir şeyleri bulabileceğiniz mekan. Adı da Kebap King demiştim ya, birçok yerde şubeleri var diye. Burada da var mesela. Burada şimdi bir şeyler atıştıracağız hızlıca. Sonra akşam yine bir yerlerde yemek yeriz gezerken vesaire, ama şu ayranı merak ettim. Şimdi anlarsın. Vallahi çok güzel ayran. Ürünün kalitesi çok güzel. Dönerden tırtıklayayım, tokum aslında ben ama. Fırat, dur bir dakika, arabaya binmeden sana bir soru, baskın yaptım. Kaç para alsam? 40-50 bin zloty arası. Yani 9.000 euro. He. Nissan ne bu? Kaşkay. Kaşkay. Teşekkürler arkadaşlar. Yorumu siz yaparsınız. Böyle parça parça Polonya'dan kesitler gelecek. Şimdi merkeze geçiyoruz arabayla. Önce bilerek Fırat'a hemen anında arabanın fiyatını sordum. Çünkü sinirlerim bozuluyor bu ülkelere geldiğimde. Hani biz bir ömür çalışıp bir araba almaya çalışıyoruz. Burada Audi'ler, Mercedes'ler falan böyle 15.000 euro, 20.000 euroya kralını alıyorsun. Yani bu sadece hani Almanya'ya özgü değil, Polonya'da da böyle bir şey var. O yüzden size anlık böyle Fırat'a sorarak göstermek istemiştim. Şimdi Gdansk'ın merkezine geldik. Burada yiyeceğiz, içeceğiz, biraz tarihi yerleri gezeceğiz. Güzel bir yer. Evet, Gdansk'ın merkezine geldik. Burası böyle orta çağ kentlerinden bir tanesi, böyle 400 yıllık ve birçok dönemde de ticaretin beşiği olmuş. Bulunduğumuz yerde Old Town, işte en eski tarihi merkezi. Buraları gezeceğiz. Şöyle üçgen çatılı evler görüyorsunuz. Biraz da İskandinav kültürü var. Zaten yukarısı direkt Norveç, İsveç, Finlandiya. Oradan da esinlenilmiş binalarda falan. Tatlı bir yer. Meydana doğru yürürken çok güzel böyle evler sizi karşılıyor. Şimdi bakın, görüyorsunuz her rengin tonunu görebileceğiniz düzenli binalar. Yani kafanıza göre tarihin içerisinde, kentin içerisinde bir şey yapamıyorsunuz. Avrupa'nın özeti zaten bu. Burada da bunu hissettim. Çok hoşuma gitti. Hani sanki Polonya'da değilim de böyle başka bir ülkedeymişim gibi hissediyorum ya şu an. Ve biraz sonra göreceğimiz birçok yapı, bakın bunun gibi tuğladan olacak. Çünkü o dönemin en iyi tuğla işçiliği buradan yapılmış. Gdansk'tan çıkmış. Ve en büyük kiliseler, işte binalar, apartmanlar hep tuğladanmış. Oo, burası çok iyiymiş. Burası böyle bir ara sokağı. Abi şimdi daha da güzel oldu ya. Şimdi Gdansk'ın İstiklal Caddesi'ne geldik. Burası böyle işte aşağıdaki yine klasik standart Avrupa mantığında kilisenin başladığı ve arka taraftaki kapının olduğu yere kadar gidiyor ve o kapı işte Yeşil Kapı olarak biliniyor. Tarihi kapılardan bir tanesi, 400 yıllık. Şu kilisede dünyadaki en büyük tuğladan yapılmış kilise arkadaşlar. O kadar heybetli ki uzaktan insanı direkt cezbediyor ve doğrusunu söylemek gerekirse ben Gdansk'a gelmeden önce bu kadar güzel yapıları göreceğimi, bir antik kent olabileceğini hiç düşünmemiştim. Daha girer girmez ağzım açık gezmeye başladım. Hatta sanırım Varşova'dan bile daha güzel olabilir burası. Abi anlatacak çok bir şey yok.
Yani sizi uzun uzun tarihi şöyle böyle anlatım sıkmak istemiyorum. İzleyin yani arka planda olabildiğince bu bölgenin güzelliklerini göstermek bence daha faydalı olacak sizin için. Yürüyoruz şu an kiliseye doğru. Bir yerde oturup kahve içeriz, yemek yeriz sonra. Keyfimiz yerinde. Hafif de yağmur başladı bu arada. Buranın yazını yaşıyoruz. Kışın eskiden buralarda bildiğin buz olurmuş değil mi abi? 30, Evet. eksi 30 derece miydi? Son zamanlar değil ama eksi 25'i görmüştüğümüz oldu. Yazın da 20, arada 45 derece fark yaşıyorsunuz. Sonuçta burası Avrupa'nın en kuzeyi sayılır artık, anakara'nın. Buraya gelmeden önce Instagram bir hayalin peşinde hesabımda o kadar çok böyle oturum, çalışma vesaire soruyorlar ki insanlar o iş o kadar kolay değil. Burada sponsor bulmadan, işte okumadan vesaire yaşanılmaz. Ayrıca fiyatları falan da konuştuk Fırat'la 20 yıldır yaşadığı için. Eskisiyle şimdinin arasında uçurum var değil mi? Yani bakmayın araba fiyatını örnek verdik ama yaşam şartları olarak Polonya'da artık yaşamak kolay değil. Özellikle kiralar uçmuş. En kötü ev 1000 euroya denk geliyor. Tabii 1000 euroya tekabül ediyor. Ne kazanacak da bu adam 1000 euro kira ödeyecek? Çalışmak lazım. Yani bir de bahsettiği ev böyle 30 metrekare falan. 4000 küsür zloty'ye falan evler var. O yüzden size bu konuda da değinmek istedim. Standart bir Avrupa klasiği en meşhur meydanında sokak sanatçıları ve dansçıları. Poseidon muydu? Heykeli tarihi 400 yıllık. Gelen insanlar burada meydanın ortasında anı ölümsüzleştirmek için fotoğraflarını çekiliyorlar. Burada böyle bir sürü restoranlar, kafeler vesaire var. Şu an için size yaklaşık bir haftalık deneyimimi söylüyorum. Avrupa'da tatile gelmelik ekonomik bir destinasyon. Yeni açıldığı için Pegasus Hava Yolları'nın hattı fiyatlar daha iyi uçak olarak da. Bence Polonya'yı yazabilirsiniz. Bütçe olarak Türkler için gayet uygun bir destinasyon diyebilirim hala. Bunu niye söyledim? Şimdi Fırat'la da onu tartışıyoruz. Yani Türkiye'de abi 2 kişi bir tatile gitsen 10.000 lira şu an günlük. Zaten 5.000 liraya otelde kalıyorsun. En kötü. 5'te yersin. Valla ben burada tek başıma geldim. 100 euro parayı krallar gibi yaşayarak yiyorum. Konaklama da dahil. O yüzden bence Polonya çok uygun yani Türkiye'deki fiyatlara göre. Yani Çeşme'de harcayacağınız Alaçatı'da bir tatil parasına Polonya'nın başından sonuna kadar krallar gibi yaşayıp gezersiniz. İşte burası da kırmızı kapıları. Kırmızı ve yeşil kapı diye geçiyor ve arasını yürüyerek geziyorsunuz. Çok küçük bir yer zaten. Tarihi kapılardan bir tanesini geçtik. Etrafta surlar da var. Çok büyük devasa kaleler de varmış yine tuğladan yapılan ama onları çekmiyorum. Çünkü buraya geldiğinizde hissedeceğiniz farklı bir şey var. O da ne? Şimdi göstereceğim. Burası Kopenhag. Yani Kopenhag diyebilirim buraya. Resmen net bir şekilde. Şuraya da, burası da Amsterdam. Zaten bunu birçok blogda ve YouTube videosunda da görmüştüm. İkisinin karışımı gibi bir yer burası. Polonya gibi değil yani. Kordondan yürüyorum. Çok güzel bir akşamüstü hava oldu. Keyfimiz yerinde. İnsanlar böyle publarda oturmuşlar, keyif yapıyorlar. Burası da en eski değirmenmiş vakti zamanında. Burası da sürekli kavga edilen rıhtım yani. Aslında hem ticaretin beşiğiymiş burası, hem de aynı zamanda coğrafya olarak stratejik bir konuma sahipmiş. Bir yanda Almanlar, bir yanda Sovyetler o zamanlar hep buraya hakim olmaya çalışmışlar. Ve buradaki restoranlar bence fiyatlar olarak da Türkiye'den çok uygun. Ama bu kadar sırayı beklemeniz gerekiyor. Bu köprüye gelip fotoğraf çekinmeyi çok seviyorlar. Bir yandan da bakın buranın insanları paddleboard yapıyorlar. Yazın burada çok turizm oluyormuş ama kışın çok sakinmiş. Hatta bu bölgede de üniversiteler varmış. Genelde böyle yerleşik hayatta yaşayanlar geliyormuş. Buz gibi hava şu anda. Ben donuyorum, millet nehre giriyor desem yeridir. Böyle insanların peşine takıldık. Yürüyüş yapıyoruz. Burada küçük bir marina var. Neden buradaki şehir bu kadar önemli bu arada? Onu söylemeyi unuttum size. Burası stratejik olarak önemli ama aynı zamanda Sovyetlerle işte Adolf Hitler'in sahip olmak istediği en önemli noktalardan bir tanesiymiş burası. Hatta buranın hemen doğusunda dedim ya Rusya'nın Kaliningrad adında bir şehri var.
Rusya'dan kara olarak ana karasından ayrı, sadece Baltık Denizi'ne var olmak için girişinde kurulmuş bir kent. Hepsi neredeyse aynı Varşova gibi yerle bir edilmiş 1940'lı yıllarda bombalamalar sonucunda, aynen Varşova'daki gibi fotoğrafların örneklerine bakılıp yeniden yapılmış. Bunların birazcık daha yeni olduğunu düşünüyorum ama şu Eskişehir merkezindekilerin hepsi öyleymiş. Lejos de ti, las lágrimas de adiós se van secando. Fueron muchos los paisajes que vi pasando. Şimdi buraya geldiğinizde ne yapacaktınız mesela? Ben 3 günlük plan yapsak ne var dedim Fırat'a az önce. Fırat da dedi ki yani buraya dedi gece hayatında güneşlenmeye geliyorlar. Denize girmeye değil ama. Baltık denizi öyle çok girilmelik bir yer değil. Zaten gördüğünüz yemyeşildi su bile. Bir de burada göller varmış. Göllere gidiyorlarmış böyle gençler falan. Hani orada yüzüyorlar ama değil mi? Orası daha temiz. Göller çok temiz. Buranın denizini gördükten sonra bizim Akdeniz falan, Ege aklıma geldi. Ne güzelmiş bizim denizimiz. Güzel bizim denizimiz. Değerini şimdi daha iyi anladım. Ama onların da işte turizm anlayışı bu şehir için böyle. Şimdi burayı bitirdik. Yani küçük bir yer zaten. Eskişehir merkezini geziyorsun. Başka da yapacak bir şey yok. Bir dolaşırız etrafta, başka ne varsa, sonra bir yerde yemek yeriz. Dün o kadar çok yağmur yağdı ki bir türlü Sopot'a gelemedik. Gelsek de zaten bir şey yapamazdık. O yüzden ertesi gün olan bir sonraki gün tek başıma Sopot'a geldim. Sopot, Gdynia ile Gdansk'ın arasında bulunan en turistik nokta. Daha çok plajlarıyla, iskelesiyle ünlü. Ben de şimdi daha biraz önce buraya geldim. Gdynia'dan yaklaşık 2-3 euro para verdim Bolt'a ve beni buraya bıraktı. Küçücük bir yer burası da. Böyle yine meydan, devasa bir katedrale benzeyen bir yapısı var. Böyle bir sürü dondurma yiyeceğiniz, kahve alabileceğiniz mekanlar var ve şimdi ben de bu kalabalığın peşine düştüm. Bu plajdaki iskelenin olduğu yere gidiyorum. Hadi gelin şimdi Sopot'u gezelim. İlk izlenimim burası da çok tatlı. Trafiğe kapalı, böyle çok güzel kafeler, dondurmacılar, restoranlar var. Ağaçların, meydanların güzelliğine bakın. Bütün binalar yine uyum içinde. İnsanlar düzgün. Ve onların en turistik yazlık noktası burasıymış. Şehre girerken zaten yüzlerce otobüs görmüş olabilirim. Sıra halindeydiler. Buraya turlarla, bireysel işte aileleriyle tatile geliyorlar. Ama yine söylüyorum, yüzmek için değil, yazın keyfini çıkarmak için. Burası da işte tam Baltıklarda görebileceğiniz en büyük iskele. Ağaçtan iskele. Hatta Avrupa'nın da en büyüklerinden bir tanesiymiş ama giriş paralı galiba. İskeleye girmek için para ödeyeceğiz. Hayret. Gelmişken ödeyelim bakalım ne varmış para ödenecek bu kadar. Thank you. Bye. Vallahi kız açık açık söyledi. Hiçbir halt yok Pierre'de, yani rıhtında dedi. İskele var dedi. Sahilde dolaşırsın, bir de restoranlar var dedi. Sadece buraya girmek için 10 zloty verdim. Yani yaklaşık olarak 2,5 euro. Hadi bakalım, ben girdim. Sizin girmenize gerek var mı? Birlikte görelim. Yalnız rıhtım görüyorsunuz, ahşaptan bir iskele ve çok büyükmüş, dedikleri kadar varmış. Avrupa'nın en büyüğü diye okumuştum buraya, ya da ilk 5'te miydi neydi? Yani bu iskelenin sonuna kadar yürüye yürüye gidiliyor ama buraya gelen insanların amacı tamam yürümek vesairedir ama asıl olayı bu işte. Güneşlenip yazın keyfini çıkarmak. Böyle kumda insanlar voleybollarını oynuyorlar, güneşleniyorlar. Ama gördüğünüz gibi neredeyse kimse denize girmiyor. Çünkü denizi kapkara. Peki deniz deseniz bana, buralara gelmeye gerek var mı? Yani işte geleceksin, Varşova'ya ineceksin, trene bineceksin, Kuzey Avrupa'nın işte bu bölgesini gezeceksin. Bence farklı bir yer görmek için var. Bence fiyatlar hala Avrupa'daki birçok yere nazaran uygun. Ama buraya deniz, kum, güneş için değil, bizde olmayan şeyler için gelirim. Yani daha ne için olur? Farklı bir kültür görmek için gelirim. Daha düzenli şehirleri görmek için gelirim. Çok güzel doğası var, onu görmek için gelirim. Fiyatlar gayet makul. Hani güzel bir tatili yapabilirsiniz. Onu dün Fırat'la da tartışmıştık, hatırlarsınız. O yüzden hani ben olsam Polonya'yı böyle bir
rotaya dahil edip böyle 2 haftalık bir Doğu Avrupa turu yaparım. Zaten bu videoları yapma amacım da bu. Sizlere bunu bizzat deneyimleyip samimi bir şekilde aktarmak. Yani ben şu ana kadar beğendim yani, her gün farklı bir yer görüyorum ve fiyatlar özellikle beni çok mutlu ediyor çünkü Türkiye o kadar pahalanmış ki. Yani biz Fethiye'de falan bir beach'e giriyoruz. 2 kişi zaten girerken 50'şer euro harcamış oluyoruz. Hani burada denize girmesen bile o 50 euroya çok güzel şeyler, aktiviteler, yeme içme, işte akşam gece hayatı vesaire olsun yapabiliyorsun. O yüzden bence değer. Sizlere birazcık bu yerin konumundan da bahsedeyim. Hani buraya gelirseniz nasıl bir rota planlaması yapmalısınız onu anlatayım. Şurası Gdansk. Görüyorsunuz o ucun arka tarafı. Burası Sopot. Şurası da Gdynia, yani şu dağın arkası. Böyle sıralı bir şekilde tren ağı da var zaten. Sırasıyla gidebilirsiniz. Ben şu an buralara kadar gelirken hiç zorluk yaşamadım. Gayet her yere ulaşımda var. Varşova'dayken gençlere Instagram bir hayalin peşinde hesabımda çok güzel bir girişim fikrinde bulunmuştum. İşte benzeri burada da var. Bu eski usul fotoğraf makinesiyle fotoğraf çekiniyorsunuz ve 20 zloty ödeyip böyle gazeteye basıyormuş gibi, böyle sanki bir habermiş gibi size anısını bırakacakları bir kağıt veriyorlar. Çok güzel bir girişim. Bunu da Varşova'da genelde Ukraynalılar yapıyordu. Bu şekilde para kazanıyordu gençler. Hani size de öneririm. Peki buraya geldiniz, denize giremiyorsunuz. Hiç mi Baltıklar Denizi'ni görmeyeceksiniz? Pek tabii ki hayır. Neden? Şöyle hızlı sürat motorları var. Bunlarla bir tur yapabiliyorsunuz ama devasa makineler. Biniyorsun abi, bak 300 900'lük makine var. Böyle bir 20 dakika falan gezdiriyormuş. Kişi başı da 80. How much is one person? 80 zloty. 80 zloty. 80 zloty ödüyorsun. Yani 20 euro. Hadi bakalım. De şöyle tekneler var. Bunlar sizi alıp böyle rıhtım koy gezdiriyor. 30 dakika falan sürüyormuş. 40 zloty ödüyorsunuz. 10 euro gibi. Mesela bunlar daha tatlı, böyle yavaş yavaş tıngır mıngır gidersin. Şimdi ben Polonya'yı gezmeye başlayalı bir hafta 10 gün oldu. 2 hafta daha kalmayı planlıyorum. Burada daha Krakow'da vesaire arkadaşlarım var. Onlarla arabayla falan çok güzel yerlere gideceğiz. Onunla da böyle işte Polonya'daki eğitimdir, iş kurmaktır vesaire, böyle araba almak, satmak vesaire, bu konuda da konuşmak istiyorum. Çünkü burada bize cazip gelen ve gelmeyen çok farklı alanlarda fırsatlar var. Bunları da böyle ilk ağızdan size duyurmak istiyorum ki hani en azından buraya gelmek isteyen insanlara güzel bir rehber olsun. Sonraki bölümlerde onlara değineceğim. Hani sorularınız varsa yazın yorumlara. En azından o konulara da birazcık açıklık getirelim. Şimdi marinanın olduğu yere geldim. Burası bu tahta iskelenin artık bitmeye başladığı yer. Yani buna 10 peso 10 zloty verilir miydi bilmiyorum ama yani işte bence para almaları saçma olmuş. İskelenin hemen sonunda böyle bir restoran var. 4,5'a bölerseniz yemek fiyatlarını yaklaşık olarak çıkar. Yani böyle güzel bir siyah kaplan karidesi yerseniz 14 euro falan yapıyor. Böyle bir yer için gayet normal. Ben aç değilim şu an artık. Sabah bir şeyler yemiştim. Ama akşamüstü bir yerlerde güzel bir yemek yeriz. Bir de hava şu an mis gibi, dünün aksine görüyorsunuz. Bak her yer bulutlu. Dün çok felaketti. Hiç keyifli bir şekilde gezmek için akşamüstü fırsatımız olmadı. O yüzden bugün bu güzel havanın biraz şansını kullanmak istiyorum. Şu gördükleriniz muhtemelen pislik değil, polen bu arada. Net bir şekilde görünüyor. İskelenin sonuna kadar yürüdüğünüzde şöyle klasik böyle çiftler için zincirli bir alan kurmuşlar. Gelip burada kilitlerinizi bağlayıp aşkınızı ölümsüzleştirebiliyorsunuz. Ve bir yanda da böyle kazlar eşlik ediyor. Burası tam bir yazlık tatil beldesi gibi. Böyle küçücük büfeler var. Alışverişinizi yapabiliyorsunuz. Patlamış mısır alıyorsunuz, dondurma alıyorsunuz ve dolaşmaya başlıyorsunuz. Hava da o kadar güzel ki yani Türkiye'de mesela şu an 45 derecelerdeymiş. Burada böyle baharı yaşıyormuşsun gibi. O yüzden çok keyif alıyorsunuz gezerken. Ne güzel çocuklar eğlendiriyorlar adamlar böyle ve siz de onlara, sokak sanatçılarına gönlünüzden kopan bir şeyler veriyorsunuz. Şimdi tam meydana geldim. Az önce şuradan sahile kadar yürümüştüm. Ana meydanı da burası. Zaten dediğim gibi
çok küçük bir yer ama ben bir daha buraya geliyor olsam bu bölgeye burada kalırım, Sopot'ta. Çünkü çok daha canlı, çok daha turistik bir kent. Hem Eskişehir'e hem Gdine taraflarının tam ortasında kalıyor. Konumu da muhteşem. Herhalde bir sonrakinde gelecek olursam, gelecek ayda belki buraya gelme durumum var çünkü bir konaklama konusunda tercihimi Sopot'tan yana kullanacağım. Artık böyle turistik yerlerde çirkin yapılar meşhur ya, işte onlardan bir tanesi burada yer alıyor. İşte onlardan en önemlisi bu ülkedeki meşhur çarpık yapı demek. Krizvi Donek. Burası bir alışveriş merkezinin giriş kısmı. 2004 yılında yapılmış burası ve adamlar dikkat çekmek için böyle dışarıyı farklı bir tasarımla yapmışlar. İçerisi de devasa bir alışveriş merkeziymiş. Biliyorsunuz içine çok da böyle içeride ağamış bir durum yok. Tamamen dışarıdan bir dikkat çekmek için yapılmış. Şimdi burada çok güzel Costa kafeler var. Böyle kafenin iki bölümü oluyor. İşte kahveni alıp sohbet ettiğin yer, bir de böyle çalışma alanlarının olduğu yerler var. Ben oturdum böyle birkaç tane hem Instagram'a hem de YouTube'a işleri yetiştirmeye çalışıyoruz bir yandan. Sonuçta her gün dolar, euro harcadığımız için biraz da para kazanmamız lazım. Bir tane kahve, bir de su söyledim. Buna 25 zloty verdim. Şimdi biraz dinlenirim, işlerimi yaparım. Hem de hava biraz sıcak, serinlesin. Sonra akşamüstü yine yürümeye devam ederiz beraber. Kafe çok güzel bu arada. Bak benden başka doğru düzgün kimse yok desem yeridir. Bir de şurada abi var. O kadarız. Kafeden çıktım. Şöyle bir dolanayım dedim. Kalabalığın peşine düştük. Bakalım bizi nereye götürecek. Sahil tarafından yukarıya doğru şu kilisenin olduğu yere doğru yürüyorum. Bir sürü farklı mutfak görebileceğiniz restoranlar var. Böyle güzel bir yere otururum birazdan. Hem yavaştan acıkmaya başladım, hem de buraya kadar gelmişken bir deniz mahsullü bir şey yemek istiyorum artık. Yine burada da bakın tuğladan yapılmış devasa bir kilise var. Ama bunun alt taraflarında yine bak taşlardan yapılmış. Dün Gdansk'ta gördüğümüz tamamıyla, hatırlıyorsunuz, tuğladandı, kiremittendi. Bu coğrafyanın en büyük örneklerini görebileceğiniz devasa yapılarmış bunlar. Ve 600 yıldır falan ayaktaymış. Şimdi şu ana caddesi ve meydana çıkıyordu. Ben yemek yemeye biraz daha dışarılara gidiyorum. Çünkü aralar standart, klasik turist tokatlama yerleri. 50 euro, 100 eurodan aşağı tabak yok. Zloty demedim bu arada arkadaşlar. Çok pahalı bir bölge. O yüzden burada böyle lokal gibi olan 20.000'e yakın yorumu olan bir balıkçı buldum. Oraya doğru yürüyorum. Hem de böyle deniz kenarında. Evler çok güzel değil mi ya? Hepsi uyum içinde, yani hiç böyle aykırı bir bina. Her yer düzen içinde. Park, deniz, doğayı iyi korumuşlar. Darısı diğer bütün ülkelere, ne diyeyim. Sahil kısmına geldim. Hemen şurası işte size sabah gösterdiğim o kumun olduğu plaj. Burası da hemen yaklaşık 50 metre berisindeki bisiklet yolu, yürüyüş parkuru desem doğru olur sanırım. Burada işte barlar, kafeler, restoranlar var. Bir de ben buranın hem havasını, hem ortamını, hem daha doğayla iç içe olması açısından, kafa dinleme açısından çok daha beğendim. Yani benim şu üçünün arasındaki favorim Sopot oldu. Ben buraya gelip bir ev tutup böyle birkaç hafta yaşarım yani. O kadar hoşuma gitti. Şimdi geldiğim restoranı size göstereceğim. Şu olması lazım. Bir girip bakayım. Restoranın ismi Bar Bristan. Böyle menüyü de kapıya koymuşlar. Fiyatlar da gördüğünüz üzere gayet makul. Böyle 100 gramlık porsiyonlar halinde satıyorlar. 3 liraya, 4 liraya falan böyle farklı farklı şeyler yiyebiliyorsunuz. Buranın deniz mahsulü konusunda kral olduğunu söylüyorlar. Bakalım sistem nasıl çalışıyor, içeriye girince anlarım. Zaten buram buramda balık kokmaya başladı. Şöyle girelim bakalım. Oo. İşte bu ya. Tam bir balıkçı yeri. Buraya kadar gelmişken de yemek lazımdı. Bakalım nasıl bir şey söyleyeceğim. Birazdan karar veririm. Buranın ikinci katı da varmış. Böyle aşağıda kendiniz farklı farklı tabakları söylüyorsunuz ve ister yukarıda, isterseniz de böyle deniz kenarında yiyebiliyorsunuz. Ben daha çok böyle kalamar, somon tartar ve somon füme söyledim. Bir de şöyle şarap yaptım. Bunun hepsine 20 euro gibi rakam ödeyeceğim. Önce somondan başlıyorum. Kalamardan. Çıtır çıtır.
Baltık usulü kalamarmış bu. Pускай мне пиво возьмет, ладно. Çok güzel. Tartar somon. Polonya'nın her yerinde bunu bulabiliyorsunuz. Bunun etlisini de yapıyorlar çok fazla. Yanında da böyle turşu geliyor ve bu arada çok turşu yiyorlar burada. Bu da harika. Burada somon o kadar ucuz ki. Bunu zaten yemeye gerek bile yok yani. Güzelliğine bak. Ama hadi bir parça da bundan alayım dur. Türkiye'de inanılmaz pahalı. Burada çok uygun. Hem kendileri üretiyorlarmış hem de İsveç'ten geliyormuş. Ve Norveç'ten. Yok böyle bir şey ya. Gençler benden artık Polonya'nın kuzeyinden bu kadar. Yavaştan artık evime gidiyorum. Yarın çantamı hazırlayacağım. Uzun bir yolculuk beni bekliyor. Çünkü sizlere Polonya'nın en güzel, en böyle öğrencilerin özellikle yaşayabileceği muhteşem bir şehre götüreceğim. Yaklaşık olarak bir 6 saatlik yolculuğum olacak. Sonraki bölümde size Polonya'nın yine detaylarını aktarıyor olurum. Kendinize şimdilik çok iyi bakın. Dünya turumun anlatacak çok güzel anıları olacak. Benim için de burası da bir nevi rehber ve kaynak olarak hayatım boyunca taşıyacağım, anılarımı biriktirebileceğim çok güzel bir rehber oldu. Çok güzeldi Polonya'nın kuzeyi. İnşallah sizler de buraya gelirsiniz. Bu güzel memleketi görürsünüz. Keyfinize göre takılırsınız. İnsanlarla tanışırsınız. Doğasına hayran olursunuz. Şimdilik benden bu kadar. Sonraki bölümde görüşmek üzere.